Yeni bisikletimle 270 kilometre yaptıktan sonra şimdi biraz ara verme zamanı. Havalar bugüne dek müsaade etti ama artık bisiklet binmeye izin vermeyeceklerini ısındı. Temmuz-Ağustos sıcaklıklar iyice yükselecek. Biz de Hülya ile 2 günlüğüne kaçalım dedik. İstikamet Leros. Feribota binerken kafamda sadece tatil yoktu. Artık mevsimi. Söz konusu Yunan adaları olunca sosyal medyada yükselmeye başlayan tartışmayı bilirsiniz. Baklava kimin? Musakka, cacık, kahve kimin? Bizden çaldılar. Kendilerinmiş gibi pazarlıyorlar. Ben de bu ezberle büyüdüm. Büyük ihtimalle siz de. Ama ben aynı zamanda kozmopolit bir mahallede büyüdüm. Ermeni ve Rum komşularımız vardı. Mihail de beraber oyunlar oynadığımız çocukluk arkadaşımdı. Aynı mahallede, aynı sokakta. Annesi Markela teyzenin mutfağından çıkan kokular ve tatlar annemin mutfağından çıkanlardan hiç farklı değildi. Yani bu tartışmaların çok uzağında olsam da üzerine konuşmaya değer diye düşündüm. Bu sefer Leros'un daha yerel ve sakin tarafına Alinda'ya geçeceğiz. O da dostlarımızın tavsiyesiyle. Ama aynı zamanda koca bir ezberin peşine düşeceğiz. Gerçekten birileri bizim mutfağımızdan bir şeyler çalmış mı? Bu bizim Leros'a 3. gelişimiz. Seviyoruz burayı çünkü her köşesinden sakinlik akıyor. İnsanları güzel. Şimdi böyle tatlı bir kalabalık var. Hani feribot yeni boşaldı. İnsanlar oturuyorlar, bir şeyler içiyorlar. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. O yüzden biz de bir 2 gün burada bu sakinliğin tadını çıkaralım istedik. Tabii bir taraftan da bu kafamı kurcalayan gürültüyü, lezzet hırsızlığı, mutfak savaşları vesaire üzerine de biraz düşüneceğiz. Bakalım gerçekten birileri bir şey çalmış mı? Şimdi otele yürüyoruz ama hava oldukça sıcak. Ve güneşin tam tepede olduğu zamanlar böyle duvar diplerinden gölgelere sığına sığına gidiyoruz. Fakat burada gerçekten zaman ağır işliyor. Onu hissediyorsun yani gelir gelmez. Daha önceden de tecrübemiz var bu anlamda. Şimdi güneş çarpmadan en azından otelimize gidelim. Yani check-in'e kadar bir şekilde oyalanacağız. Sonra da zaten Ece gelecek. Ece ile de buluşup ondan sonra günü bir şekilde geçireceğiz işte. Dostlarımız haklıymış. Burası Pantel'deki o tanıdık yoğunluktan çok uzak. Korna sesi yok, acele eden yok. Tamamen kendi halinde yaşayan yerel bir Ege kasabası gibi. İnsan buradaki o sahici sakinliği görünce dijital dünyada ne kadar büyük ve yapay bir gürültünün içinde yaşadığımızı daha net anlıyor. Yani mesele sadece Yunan adası değil. Ama nedense tartışmanın ve o gürültünün bir parçası olmayı yeğliyoruz. Baksanıza yemek üzerinden bile kavga yürütüyoruz. Yok baklavanın, yok musakkabının. Peki bu kavga, ithamlar ne kadar gerçek? Bütün öğleden sonramızı yemek yediğimiz yerde geçirdik. Denize orada girdik. Biramızı orada içtik. Bir açlıkla oturduk ve o açlıkla gelen porsiyonların ne kadar büyük olduğunu unutmuşuz. Bir kısmını paketledik ve şimdi otele dönüyoruz. Bence güzel bir kapanıştı ama yarın bu yemek meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Güzel bir gün ışığından, akşam ışığından şimdilik hoşça kalın.
Şimdi kızlar kahvelerini içtiler ama ben ağzıma böyle bir lokma atmadan kahve içemiyorum. Daha doğrusu önce çayımı içmem lazım. Ama bakın kahve de dünkü konuya devam etmek için çok güzel bir bahane. Vallahi biraz uyumuşum. Saatte 6.30'a geliyor. Çıktım otelden ve Panteli'ye doğru yürüyorum. Daha doğrusu Pantel'in üstündeki o küçük meydana. Haberleşmedik ama Hülyalarla orada buluşacağız. Ama aşağı yukarı 2 kilometredir yürüyorum. Şimdi o kadar sıcak ki 2 kilometre, 2,5 kilometre falan yürüdüm galiba. Burada bir kafede oturdum. Bir bira söyledim. Biranın yanında şunlar da ikram. Karnımı da doyuracağım. Güzel olan da bu. Aslında bir kahve içmek iyi düşündüm. Çünkü konu kahveydi sabahtan beri. Ama bir türlü istediğimi yapamadım. Burada kafe Elinos kafe diyorlar. Kafes. Yani Grek kafe. Biz de Türk kahvesi. Yüzlerce yıl önce Yemen'den çıkan kahve çekirdekleri Anadolu üzerinden İstanbul'a gelmiş. Orada işlenmiş, rafine edilmiş. Ondan sonra da Balkanlara yayılmış. Yani bizim şu anda konuştuğumuz şey o çekirdekler değil de kahvenin hangi fincandan içildiği üzerine. Kahve üzerinden bile kavga veriyoruz. Osmanlı mutfağının en kıymetli malzemelerinden biri olan domates ve salçanın bize ilk ne zaman geldiğini biliyor musunuz? Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. 18. yüzyılda Amerika'nın keşfiyle birlikte Meksika'dan geliyor. Bizim topraklarımıza 19. yüzyılda giriyor ve 20. yüzyılda da halk benimsiyor. Yani bu bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet hayatı boyunca hiç domates yemedi. Osmanlı'ya ilk geldiğinde kavata olarak anılıyor. Fakat Avrupa'dan geldiği için bir diğer adı da Frank elması. Üstelik domatesler o dönem daha henüz kızarmadan yeşil ya da sarı halde tüketiliyormuş. Kızarıp kırmızı olanların da bozulduğu, zehirli olduğu düşünülüp çöp atılırmış. İlginç bir bilgi. Çocukken her uğradığında küçük bir şeyler getiren bir akrabanız oldu mu hiç? Çikolata, sakız, küçük bir sürpriz. Siz onu ne çok severdiniz. Ama fark ettiniz mi? Büyükler ona hep biraz mesafeliydi. Büyüyüp de o mesafenin nedenini öğrendiğinizde çocukluğunuzun o sıcak anısıyla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. İkisi de gerçek. Çikolatanın tadı da arkasındaki hikayede. Toplumlar arasındaki ilişkiler de tam olarak böyle. Bize öğretilen resmi hikayelerle bizzat yaşayıp tattığımız gerçek arasında her zaman bir boşluk var. Atina'yı son ziyaretimizde çocukluk arkadaşım Mihail bizi özel bir yere götürdü. Böyle deniz kıyısında değil, şehrin tepesinde bir balık lokantasına. Barbunlar yendi, salatalar tüketildi, uzalar içildi. Kahveler geldiğinde de konu açıldı. Grek kafe mi, Türk kahvesi mi? Zaten konu oradan otomatikman musakkaya, cacığa falan da bağlandı. Mihail güldü. Ya dedi Ahmet 600 yıl birlikte yaşamışız. Bu kadar insanın yer değiştirdiği bir coğrafyada yemeklerin yer değiştirmemesi mümkün mü? Konu benim için orada kapandı. Zaten bu tartışmanın hiçbir zaman bir tarafı olmadım. Ama Mihail'in sözleri benim aklımda kaldı. Leros'ta her yemek yediğimizde bu söz aklımdaydı. Mesela yaprak sarmanın içine limon rendeleyen teyzeyle kuş üzümü koyan annemin arasında çok da büyük bir fark yok aslında.
Başta ne demiştim? Mihail'in annesi Markel teyzenin mutfağından çıkan tatlar, kokular annemin mutfağından çıkanlardan çok da farklı değildi. Yani ben çocukken bunu çok fazla düşünmezdim. Şimdi düşünüyorum ve aradığım cevap da aslında o mutfaklardaymış. Kısa dinlenmelik seyahatimizin sonuna geldik. Alinda'yı çok sevdim. Dostlarımızın ne kadar haklı olduğunu gördüm. Fakat Hülya hala pantelici. Ece de Panteli'yi Alinda'ya göre daha çok beğendi. Ama başka görmediğimiz adalara, yeni rotalara da gideceğiz elbette. O gezilerde yeni videoların konusu olacak. O halde bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın, saatli ve hoşça kalın.